Selamlar. Bugün Çin'den yeni bir güne günaydın. Urumçi'den Turpan'a yol almaya doğru çıktık. Erken kalktık. Haliyle tren istasyonuna geldik. Tren istasyonunu göstermek istedim. Şöyle bayağı büyük. 2 tane kontrolden geçiyorsunuz böyle. Havalimanına girer gibi. Peronlara doğru ilerleyebiliyorsunuz sağlı ve sollu. Yaklaşık 1 saat sürüyor buradan Turpan'a gitmek. Turpan kadim şehrine bir günlüğüne gidiyoruz. Aslında orada da gezilecek, görülecek bayağı bir yerler var. Ve kadim bir şehir olduğu için soydaşlarımızın da yoğun bir şekilde yaşadığı bir şehir olduğu için oraya da görmeden gitmeyelim istedik. Kare sistemi ile meşhur olan Turpan'da Urumçi'ye kıyasen hava çok sıcak idi. Yolculuğumuz boyu nereye bakarsak bakalım üzüm bağları veya üzüm kurutulan binalar gördük. İddia ediyorum hayatınızda yiyebileceğiniz en lezzetli üzüm ve kavunlar burada yetişiyor olabilir. Turpan şehrine vardıktan sonra sizi hemen zaten taksiciler karşılayacak. Biz bir tane Uygur abiyle anlaştık. Bizi bugün Turpan'da gezdirecek olan abimiz bizi ilk olarak Tuyok noktasına bıraktı. Burası kadim bir Uygur köyü. Şu an biraz farklı görünse de bayağı böyle turistik bir hale kuruşmuş. Kısmen iyi, kısmen kötü böyle olması. Arka tarafta da Kızıltağ var. Tuyok kasabasında %100 Uygurların yaşandığı söyleniyor. Burada şimdi 1 saat, 2 saat falan gezip dolaşacağız. Az önceki abimiz ise burada böyle evliyaların bir de alimlerin de yattığını söyledi. Özellikle bizim gibi Müslüman insanların gelip ziyaret etmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyoruz. Burada da yine yerel kostümler giyinebiliyorsunuz. Burada yerel kostümler satılıyor. Buralarda da işte böyle yeme içme yerleri yapılmış. Burada tamamen böyle suni bir kasaba inşa edilmiş. Turistler için çok çekici olabilir. Ama bana göre biraz fazla suni. Tuyok köyüne girdikten sonra o turistik noktaları geçtikten sonra böyle düz bir rotanız oluşuyor. Yolu göstereyim. Böyle düz asfalt. Burayı 1 kilometre takip ederek vadiye inebiliyorsunuz hep birlikte. Asıl zaten görülmesi gereken nokta orası. Burada sağlı sollu böyle küçük hanlar, evler yapılmış topraktan. Emin değilim ama bunların hepsi böyle, bunlar orijinal hali mi yoksa hani biraz turistlere Restore edilmiş. sanırsam evet. Sanırsam restore edilmiş halleri bunlar. Burası işte az önceki şoförümüzün deyimiyle bayağı böyle evliyaların, alimlerin yattığı, yaşadığı, yaşamış olduğu bir nokta. Turpan şehrine yaklaşık 45 dakika mesafede. Gelirseniz Turpan'a günübirlik gezilebilecek bir nokta. Turpan'ın meşhur üzüm bağları. Girişten sonra 1 kilometre yürüdükten sonra tekrar böyle bir köy ile karşılaşıyorsunuz. Ve asıl orijinal köy burası oluyor. Yani Tuyok köyün orijinali aslında burası. Buradan evvelki bütün bölümler insanların normal yaşadığı yerler, ticarethaneye çevirdikleri yerler. Fakat burası Tuyok köyünü araştırdığınızda karşılaşacağınız normal manzara. Bu arada söylemeyi unuttuk. Trenden indikten sonra da zaten yine tekrar pasaportlarımızı kontrol etmişlerdi. Şu an yine köyün dibine indik ve burada da yine kontrol ediyorlar. İlla yani tek gün mü kalıyorsunuz burada ve özellikle de Türk
kökenimiz diyeyim orada. Aha. İnsanları yani ya da ne diyeyim devleti inanılmaz derecede rahatsız ediyor, rahatsızlık veriyor. Yani sürekli adım başı aslında burada kontrol ediliyorsunuz. Bilmiyorum herkese mi böyle, her yabancı turiste mi böyleler? Yoksa başörtüden ve sakaldan işte Türk görünümlü olmamızdan mı kaynaklı? Bunu da söylemeden etmeyeyim istedim şu manzaranın karşısında. Video çekeceğim. Gelecek misin? İster mi? Şu an Tuyok köyündeki caminin dibine geldik. Buraya böyle iki arkadaş edindik. Geç. Caminin iç avlusu bu şekilde. Caminin içi şu şekilde, mescidin içi. Sanırsam yani komple kapalı ama ya kapalı yani aslında açık değil. Namaz kılmalık bir yerde yok. Vakit de zaten şu an yok. Bir de mescidin şu kısmı var. Muhtemelen kadın kısmı da olabilir, emin değilim. Bir yan bölmesi. Ha, şurada bir kapı var, oradan giriliyor. Mescidin içi şu şekilde. Burası normalde gayet güzel bir köy. Tuyok köyüne normalde gelebiliyorsanız gelin derim. Fakat bize işte bizim hem vaktimiz var, günübirlik geldiğimiz için ziyaret edeceğimiz başka noktalar da var. Hem de yani dörtlü beşli bir çete bizi bir buldu. Yapıştılar, bırakmıyorlar, salmıyorlar. O yüzden pek bir şey de anlayamadık. Ama geliyorsanız buraya kesinlikle gelin. Ata topraklarını ziyaret edin derim yani. Ziyaret ettiğimiz her yerde insanlarla dilimizle değil de bakışlarımızla konuştuk. Bu güzel toprakları belki de bir daha görememe düşüncesi bizleri bile hüzünlendirirken buranın firarda olan evlatları ne hissediyordu acaba? Bazı anlarda kelimeler yetersiz kalır ya hani. İşte o bahsi geçen kampların bir tanesini sadece yanından geçerken öyle bir anı yaşadık. Ya içeride nice acılar çeken, can çekişen insanlar? Turpan'da bir diğer görülmesi gereken yere geldik. Emin Minaresi'ne geldik. Burası da ne kadar giriş ödedik? 90 yen ödedik. Yaklaşık burası pahalı evet. 2 kişiye yaklaşık 10 euro gibi bir fiyat oluyor. Burası yaklaşık 300 yıllık olduğu söyleniyor. Bakalım burada yazılan tarih ne? Çinliler buraya Sugong Tava olarak adlandırıyor. Fakat burada hemen karşımızda göreceğiniz üzere Uygurca, Çince ve İngilizce de yazılar var. Emin Hoca 1777'de yapmış olduğu söyleniyor. Fakat bu konuda internette çok fazla bilgi yoktu. Sadece burada işte bu minarenin yaklaşık 300 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor. Sanırsam burada da evet yazıdan okunduğu üzere Emin Hoca heykelini yapmışlar. Birazdan da arkaya minareye doğru ilerleyeceğiz. Minareye girmeden önce şöyle bir levha asmışlar. Bu ülkenin aslında kısaca bir özeti. Burada ne diyor mesela? Eko meydanı diyor. Yani burada ellerinizi alkışladığınızda inanılmaz bir eko efektinin oluştuğunu söylüyorlar. Ama neden olarak çok saçma sapan bir şeyde bulunmuşlar. Hiç ezan söz konusu değil. Ki minarenin olduğu bir yerde ezan olmaması zaten. Anladınız siz onu. Gerçekten de yankı yapıyor yani. Yanlış değil. Merve? Duyuyor musun? Ezan okuyasım var ama hapise giresim yok.
Nice emeklerle ve hayallerle inşa edilen bu mimari güzellikler şimdilerde sadece Çin devletinin ne kadar kapsayıcı ve dinlere karşı hoşgörülü olduğunu gösteren bir araç haline getirilmiş. Bir Müslüman olarak görüp ve üzülmemek mümkün değil. Emir Minaresi'nin hemen arkasında görmüş olduğunuz böyle mezarlıklar var. İçeride mescidin bulmasına rağmen ibadet etmek yasak. Haliyle burada dışarıda yapabileceğiniz tek faaliyet dua okumak. Ki bunu her yerden yapabilirsiniz. Yer önemsiz. Bu yüzden bilmiyorum, biz genelde böyle içi buruk bir şekilde dolaşıyoruz buradan. Burada böyle görmüş olduğunuz mezarlıklar var. Bu mezarlıklar Emin Hoca döneminden aile fertlerinin olduğu söyleniyor. Ve bilmiyorum, muhtemelen farklı insanlar da olabilir o döneme ait. Turpan vilayeti için hizmetlerde bulunmuş birisi Emin Hoca. Burada da böyle etrafında bayağı bir yapılanma var. Buraya da yolunuz düşerse uğrayın derim. Turpan şehrinde ziyaret edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Şu an etrafını dolaşıyorum bu meydanın. Etrafında bir şey yok. Ben hani etrafında da belki başka bir türbe vardır diye düşünmüştüm. Yapıtlar hani o şekilde. Fakat türbeler arka tarafında kalıyor. Hemen biraz daha ilerleyelim. Burada da yine küçük böyle bir mezarlık bulunuyor. Yani caminin veya da minarenin, artık nasıl dilendirirseniz, etrafı mezarlıklarla dolu ki bu pek çok camide de aslında aynı. Burada da yine her yerde olduğu gibi yine atalarımızın izlerinden biri. Yani Karez dedikleri su sistemi dağlardan inen suları sivil halka ulaştırma amaçlı yapılan bir sistem. Kilometrelerce suyun yolunu kazmışlar. Ama üstünü de kapatmışlar sanırım. Çünkü 80 dereceye kadar çıkıyor suyun yüzeyi. Ve buharlaşma çok aşırı fazla. Su kaybetmemek için ve halka ulaştırabilmek için bu tarz tünel sistemi yapmışlar. Ben öyle anladım. Arkada da bir harita var. Burada da minyatürünü yapmışlar. Az çok anlamaya çalışıyoruz. Demin çektin mi? Tünel gibi kazmışlar. Bu aralarda giriş yerleri sanırım. Böyle açık yerler yapmışlar. Kontrol amaçlı. O sayede su buharlaşmadan göl halinde, küçük göller halinde köylere inermiş. Şu küçük evlerde üzüm kuruttukları ya da herhangi başka bir meyve kuruttukları alanlar. Topraktan sera gibi bir şey. Karez sistemi, yani dağlardan inen suyun tünelle kanalize etme sistemi nereden geldiği tartışılıyor. Yani İpek yolu boyunca yaygınlaşmış. İmkanı olan herkes yapmış. Kimileri diyor batıdan doğuya yaygınlaştı. Ama Çinler'de diyor Çinler üretti, batıya doğru yaygınlaştı. O yüzden tam net bir kaynak yok o konuda. Fakat İran, Afganistan ve Çin arasında olduğu söyleniyor. Evet. En yaygın bu Yani üç zaten ülkede o olduğu için. ülkelerde bulunuyor mutlaka. Daha günümüzde kalan kalıntıları da var. Kullanılan karezler de var. Bu mükemmel kare sisteminin mucitleri olan Uygurlar elbette hiçbir levhada dillendirilmiyor. Öz ve öz Çin icadı olarak sayılıyor. Tünelden kazmak ve yönü belirlemek gayet de komplike bir iş. O yüzden bir sistem uydurmuşlar.
ara ara yukarıdan kuyu kazıyorlar ve bu kuyulara yukarıdan belirledikleri yöne bir çubuk sarkıtıyorlar. Aşağıda kazan elemanlar da o çubuğun yönüne göre kazmaya devam ediyorlar. Pardon. Bu da o üzüm kuruttukları meşhur yapılar. Duvarlar böyle çamur taştan yapılmış, tuğla taşlardan. Çatısında ise ahşap bulunuyor. Buradaki havalandırmalar yani deliklerde havalandırmanın olması için havalandırmayı sağlayan taşlar. Buraya böyle üzümleri asıp sağlıyorlar, kurumasını sağlıyorlar. Müzenin hemen yanında bir Uygur amcanın oluşturduğu bir koleksiyon sergisi bulunuyor. Enteresan ve pek çok antik unsur bulunuyor. Şu an Kazıhane Camii'ye geldik. Bu da yine Turpan'ın böyle simge camilerinden. Şu an tam sanırsam ikindi namazı çıkışına denk geldik. Burada Uygur amcaları görebiliyorsunuz camiden çıkan. Tam kapalı. Tam kapanıyor. Biz girecekken tam kapanıyor. Bu da yine klasik bir Çin görüntüsü. Maalesef her yerde durum aynı. Namaz kılmak istiyorsunuz ama vaktinde gelmediğiniz an namaz kılmanız mümkün olmuyor. Beni sokmazlardı zaten ama seni de sokmayacaklar. Ne diyorsun Ara? Vaktinde gelmediğiniz takdirde burada namaz kılmak pek mümkün olmuyor. Kadınlara zaten mümkün değil. Yani Aynen. burada namaz çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı. Cami ziyaretleri o yüzden genelde böyle 2 dakika, 3 dakika Şimdi- sürüyor. Canımıza seçerde olsa bile orada burada köşede oturup çok korkuyor zaten sorunca. Turpan'da durumlar bu şekil. Tam yerli ya yani alışveriş yapacaksan. Şu an- Şu an Turpan'da böyle yerli bir pazara geldik. Burada sağda solda olur, bak burası olur. Burada görmüş olduğunuz üzere hep böyle marketler var. Sağlı sollu. Turpan şehri tam hayal ettiğimiz gibi bir Uygur şehri gibiydi sanki. Burada da ilk izlenimde sanki şehire hiç dokunulmamış gibi görünse de yine de burada ne birileriyle rahatça konuşabildik ne de ibadet edebildik. Karışık duygularla geçirdiğimiz bugünün sonunu Turpan Ovası ile sonlandırmak sanırsak en doğrusu olur. Kaşgar'da görüşmek üzere. Elveda Turpan. Bundan bile bundan